Bu eser, yazar Sibel Özgür tarafından kaleme alınmış olup tüm bölümler telif hakkı ile korunmaktadır. İzinsiz kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya kullanılamaz. İki Ateş Arasında 11 Ağustos 2020. Asyam. Ruhumun her bir telini titreten, bir bakışıyla tüm hücrelerimi arzuyla dolduran tek kadın. Gördüğüm ilk andan itibaren giderek daha da saplandığım bir bataklık. Günden güne içinde kaybolduğum ve derinlerine doğru hızla sürüklendiğim bir girdap. Bir türlü çözemediğim en karanlık sırrım. Çocukluğumun çikolatalı kurabiye kokusu. Ergenliğimin en heyecan verici arzusu. En tatlı rüyalarımın tam da uyandığım yeri. En masum hayallerimin ötesi, en ahlaksız fantazilerimin başrolü. Saatlerdir Asya'nın odasındaydı. Yerde hareketsizce otururken aklından belki de yüzlerce kez geçirdi bu satırları. Sırtını yatağın tam karşısındaki duvara yaslamış, çaresiz bakışlarını yatağın başlığına sabitlemişti. Mesaisini tamamlamak üzere olan güneş ışıkları perdenin arasından sızıp günün son görevini yerine getirirken yatağın üzerine kızıl bir gölge oluşturuyordu. Yoğun nemden dolayı saçları da bedeni gibi sırılsıklam olmuştu. Aldığı kesik kesik nefesler boğazına düğümleniyordu. Asya gideli bir gün olmuştu. Ancak o tılsımlı enerjisi hala odanın içindeydi. Giderken Korhan'ın ruhunu da söküp götürmüştü. Bu öyle bir acıydı ki dünya üzerindeki hiçbir acıya benzemiyordu. O yıkılmaz kudretli aslanı bile bir morfin gibi uyuşturup yerlerde sürükleyen, boş bakışlarla saatlerce duvarları seyrettiren bu çaresizliğin adı neydi? Aşk mı? Tutku mu? Arzu mu? Yoksa şevhet mi? Onu gördüğü günden beri bu sorunun cevabını arıyordu. Ancak hala bulamamıştı. İnsanları ilk görüşte çözebilecek kadar zeki olan bu adam Asya'daki gizemi bir türlü çözememişti. Bu hepsinden de öte çok daha başka bir şeydi. Onu her geçen gün biraz daha delirten çok güçlü ve hastalıklı bir şey. Asya tarafından ciddi şekilde baştan çıkarılmıştı. Bu onu bir yandan yavaş yavaş öldürürken diğer yandan mazoşist bir zevk veriyordu. Çünkü derinlerde bir yerde başkası tarafından yönetilmenin karşı konulamaz arzusu vardı. Asya'yı başkasının elinden alıp kafeslere kapatmıştı. Ancak onu elde etmek, elinde tutmaya yetmemişti. Fazla şımartılmış bu asilzade, şimdi elinden en sevdiği oyuncağı alınmış bir çocuk gibiydi, ancak ağlayamıyordu. Her şeye fazlasıyla sahip, doğuştan şanslı bir adamdı. Genç yaşta bütün zevkleri tatmış, artık tadacak pek de bir şey kalmamıştı. O, lüks yaşamın ve ihtişamın simgesiydi.
İstediği her kadınla her türden fantaziyi doyasıya yaşamış, sırf can sıkıntısından dünyayı gezmiş ama tüm bunlar onu tatmin etmeye yetmemişti. Onun aradığı daha başka, daha tehlikeli bir şeydi. Yorgundu ama yorgunluğu dünyayı gezmekten değil, mutluluğu ve gerçek tatmini aramaktandı. Dünya üzerindeki hiçbir şey derinlerindeki o anlamsız boşluğu doldurmaya yetmiyordu. Bu boşluğu kendi başına dolduramayacağını da artık anlamıştı. Bunu başarabilen tek kişi Asya'ydı. Cinselliğin ve fantazinin her türlüsünü yaşayabilecek kadar güçlü bir erkek nasıl olup da bir kadına bu kadar saplanmıştı? Asya'daki bu tılsımın adı neydi? Belki de derinlerde bir yerlerde henüz uyanmamış tutkuları onu arzunun kölesi yapmıştı. Kusursuz bir hayatı olduğunu düşünürken aslında ne kadar sıkıcı bir hayatı olduğunu Asya ona bilinçli ya da bilinçsiz şekilde her fırsatta hatırlatmıştı. Asya ile birlikte bu gerçekle de tanışmıştı ve tek başına bu bile onun için yeterince deli ediciydi. Babasının kurup üvey abisiyle kendisine emanet ettiği ve herkesin hayranlıkla seyrettiği bu imparatorluk belli ki bir kadının aşkını dize getirememişti. Asya'yı sinsice bu imparatorlukla etkilemeye çalışmış, ona kayıtsız kalmanın neredeyse imkansız olduğu şeyler sunmuştu. Dünya üzerindeki tek kadın Asya'ymış gibi hissettirirken aslında ona karşı psikolojik bir cinayet işlemişti. En sonunda ise onu neredeyse hapsettiği bu odada şimdi kendisi ruhen hapsolmuştu. Duygularına her zaman ustaca hakim olmayı başaran o güçlü adamdan eser kalmamıştı. Zihnindeki ihtimaller onu çılgına çeviriyordu. Asya şu an neredeydi? Kimin yanındaydı? Kimin dünyasını cennete çeviriyordu? Kiminle sevişiyordu? Bu son ihtimal kasıklarından başlayıp beynine kadar vuran ani ve sert bir titremeye neden olmuştu. Ucu açıkta kalmış bir elektrik kablosuna dokunmak gibi bir şeydi bu. Nefes alışverişleri daha da sıklaştı. Kıskançlık ve özlem birleşip üzerine benzin atılmış bir ateş misali tüm ruhunu kavuruyordu. Çektiği korkunç acı Asya hissettiği şiddetli tutkuyla birleşip Korhan'a daha da dayanılmaz işkenceler çektirmeye başlamıştı. Bu daha önce tatmadığı, ne olduğunu asla bilmediği acı ile zevkin nefis karışımıydı. Mazoşist bir özlemle durumdan keyif almaya başlamıştı. Karnına doğru çektiği bacaklarını ileriye doğru yavaşça uzattı. Kafasını duvara tamamen yaslayıp gözlerini kapattı. Kasıklarındaki sancı gittikçe şiddetleniyor, tüm vücudu alev almış gibi yanıyordu. Bu arzunun başka bir boyutuydu. Belki de istediği şey tam olarak buydu. Acının verdiği zevki bütün hücrelerinde hissetmişti. Asya dışında dünyadaki hiçbir şey ona bu zevki hissettiremiyordu. Bunun karşısında tamamen çaresiz ve savunmasızdı. Ne serveti ne de yıkılmaz kudreti bunun önüne geçemiyordu. Asya'yı düşünmek bile her şeyin kontrolden çıkmasına yetiyordu. Kas katı kesilen vücudu bir kez daha ter içinde kalmıştı. Ateşin üzerinde çıplak ayakla yürüyor gibiydi. Dünyadaki her şey silinmiş, zaman durmuştu. Aklında yalnızca Asya vardı. Şu an ihtiyacı olan tek şey ona dokunmak, sesini duymak ve kokusunu içine çekmekti. Oturduğu yere yığılıp kalmıştı. Bu durumla nasıl baş edeceği konusunda ise hiçbir fikri yoktu.
Her ne kadar bunu yapacak gücü olmasa da bir an önce kendini toparlayıp Asya'yı bulması gerekiyordu. Gözlerini yeniden açtığında oda kararmaya başlamıştı. Yavaşça dizlerinin üzerinde doğruldu, ayağa kalkıp sendeleyerek Asya'nın yatağına kadar geldi. Bacakları tutmuyordu. Kendini yatağa bıraktı ve hala Asya'nın kokusunun üzerinde olduğu yastığa sarılıp hüngür hüngür ağlamaya başladı. Saatlerdir acısını içine atmış, Asya'nın gittiğini yeni yeni idrak etmeye başlamıştı. Aşık olduğu kadının yastığına sarılmış, çocuk gibi ağlayan bir Korhan görmek olağanüstü bir durumdu. Gücü ve ihtişamıyla bütün kadınları dize getiren o yakışıklı şövalyeye ne olmuştu? Şu an olanlara kendisi de inanamıyordu. Ancak bu hiç de umrunda değildi. İstediği tek şey bir an önce Asya'yı bulmak ve ona bu kez gerçekten sahip olmaktı. Dakikalarca ağlamak onu biraz olsun rahatlatsa da bu gelgitli ruh halleri oldukça yormuştu. Karanlıkta kalmış, korkmuş, üşümüş, küçük ve çaresiz bir çocuk gibi hissediyordu. Dudaklarından sözcükler çaresizce dökülüverdi. Arzu çığlıkları atan ruhumun her bir zerresine bir zehir gibi yavaş yavaş sızdın. Tüm hücrelerimde seni hissediyorum. Canım acıyor, çıldırıyorum. Yalvarırım Asya, gel ve kurtar beni bu cehennemden.